TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz protez ve ortez teknikeri Mehmet Ateş. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Gerçekten günümüzde bu protez ve ortez teknikleri inanılmaz derecede gelişti. Evet. Biz bunu zaman zaman programımızda özellikle ortodontik tedavilerde Evet. böyle braketler, şeffaf plaklar diyerek çok ciddi Evet. olarak anlatıyoruz. Bunun tabii elde, ayakta bir de kafada olan kullanılan teknikleri Evet. var hakikaten. Ve bunlar insanın yani bütün hayatı boyunca o görünüşüyle ilgili pek çok probleme de aslında çare. Destek, koruma. Evet. gibi. Destek, koruma, çare olacak ve belki de ileride daha da ilerleyecek. Çünkü ben plastik cerrah olduğum için mesela yüzle ilgili çok ciddi deformasyonlar, çok ciddi anlamda kafa olsun, yüz olsun asimetrilerle karşılaşıyoruz. Ki bunlar belki erken çocukluk çağında sizler gibi değerli kişilerin yapmış olduğu böyle protezlerle, ortezlerle desteklendiğinde belki de ileride çok daha düzgün ölçülere sahip kişilerle karşılaşacağız diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. O yüzden bu konuyu hakikaten can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Çünkü çok önemli bir konu. Yurt dışında bazı filmlerde falan olur böyle protez, ortez laboratuvarları vardır. Evet. Böyle çok teknolojik şeyler. Bu da şu anki konumuzda özellikle kafa kemikleriyle ilgili. Derinlemesine ineceğiz hocam, değil mi? Aynen öyle. Hocam peki pediatrik kafa şekil bozukluğu ne demektir? İlk önce bununla başlayalım sizle. Bebeklerde özellikle 18 aylığa kadarki olan olgularda bebek doğduğu zaman baktığımız zaman asimetrik bir görüntü olduğu zaman bir kafa şekil bozukluğu burada anlayabiliyoruz. Burada özellikle bir alın asimetrisi ya da kulak asimetrisi bebek doğduğu zaman ya da bir kafa arkasında düzlük, aşırı bir düzlük gördüğümüz zaman burada bir kafa şekil bozukluğunda şüphelenmeliyiz. Doğumdan mı oluyor hocam bunlar? Doğumdan olma ihtimalleri yüksek. Şöyle ikiz ve üçüz bebeklerde olabilir alan darlığından ya da yine bebek anne karnındayken tek taraflı yatmayı sevmekle beraber olabiliyor. Ya da doğduktan sonra uzun süre belki küvezde kalabilir. Küvezde de tabii ki solunum fonksiyonları, hayati fonksiyonları çok daha önemli olduğu için tek taraflı yatmaya mecbur kalabiliyor. Veya sendromik durumlar olabilir. Bildiğiniz gibi hocam, apert gibi, bu gibi sendromik durumlar olabilir. Bunlar kafa şekil bozukluklarının sebebi olabilir. Peki bu tip kask uygulamasının kararını kimler veriyor, kim veriyor? Burada tabii ki kask uygulamasının iki önemli olgu var. Bir tanesi yatışa bağlı şekil bozuklukları, bir de cerrahi gerektiren durumlar. Bunların tamamıyla teşhisini pediatri uzmanları, plastik cerrahi uzmanları ya da beyin cerrahi, genellikle de pediatrik çocuk beyin cerrahları tomografi çekerek ya da ultrason çekerek o kafa kemiklerinin arasından geçen sütur, dikiş, fermuar olan olguların açık olup olmadığına karar vererek bu teşhisi koyabiliyorlar. Peki hocam burada herhangi bir mevcut durum varsa, yani aile bunu fark ettiyse en son ne zamana kadar sizler müdahale edebiliyorsunuz? Bir yaş Burada belirliliği var mı? kafa şekil bozukluğunda ilk 3 ayda çok fazla müdahale edilmiyor. Ona bir şans veriliyor. Yani çıkıntının olduğu tarafa doğru yatırma gibi. Ama 3 ile 9 ay arasındaki olgularda başarı oranı çok yüksektir. Maksimum müdahale edilebilecek olan aylık 18 aya kadar. 18 aya kadar artık kafa kemiklerini bağlayan bu dikişler, fermuarlar kapanıyor. Hocamın da daha iyi bildiği gibi. Bunlar kapandıktan sonra zaten hiçbir çözüm olmuyor. Çok özür dilerim, aklıma geldi benim. 20, 25 ve 35 yaşında 3 tane arkadaş aramıştı beni. İnternetten bulmuşlardı hocam. Kafa şeklimde bir problem var, ne yapabiliriz? Tabii o mümkün değil. Hiçbir şey Hocam o zaman yapılamaz. size mi geliyorlar? O Evet, yağ o zaman- enjeksiyonu falan için. Evet. O zaman çocuklara çok dikkat etmek lazım. Biz şöyle bilirdik, çok özür dilerim hocam, hani biz halk dili olarak bebeklerde evet bir tarafa yatarsa, ha bak çok bu tarafa yatırmışsın, diğer tarafa çevir de yatır birazcık. Evet. Çok bu tarafa yatırmışsın, birazcık da şöyle yan çevirilsin der, Evet. geçerdik. O düzelir denirdi. Evet. Burada tekrarlayalım lütfen. Kaçıncı aya kadar en son size getirmek lazım? Burada sorunuza istinaden şöyle söyleyebilirim. Biz aslında pediatrik uzmanların, çocuk hastalıkları uzmanlarının ve beyin cerrahlarının aslında ekibinin bir parçasıyız. Burada 3 aylıktan sonra bir şekil bozukluğu varsa bunun bir uygulamasını yapmamız lazım. Yani bu uygulamada kendi başına toparlayabilir mi sorusunu cevaplamamız lazım.
Burada bir ölçüm alınıyor. Kafa şekil bozukluğunun derecesi nedir? Hafif midir, orta mıdır, aşırı mıdır? Buna bakılıp buna göre evet yatışla toparlayabilir bir durumsa yatışla devam ediyor. Ama olmayacak bir durumsa artık bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle, mesela normal vajinal yolda doğum esnasında zaten çocuğun kafası çok yumuşacıktır. Yani o kemikler hakikaten böyle bir yamuk çıkar, eğri çıkar. Hatta çan kullanılan, böyle emme çanı O denilen. vakum çekiliyor ya hocam. vakumdan, Orada evet. genelde o şekil bozukluğu yaratılıyor zaten. Tabii vakumla çekilen ya da kaşıkla çekilen çocuklar artık eskisi kadar kullanılmıyor. Sezaryen teknikleri çok ilerlediği için o tip hastalarda zaten şekil bozukluğu oluyordu. Ama onlar biz nasıl bilirdik? İşte 3 ay içerisinde Geçecek. bu toparlanır, Evet, evet, toparlar. evet. Çocuğun mıngıldağı vardır çünkü Evet, tam evet. tepe noktasında. Oradan düzelir falan diyerek. Ama buradaki sınır herhalde 3 ay. Çünkü pediatristler de her muayeneye gittiğinizde kafa çapını ölçerler, Evet. çevresini ölçerler gibi. Evet, ölçerler. takım Şuraya muayene bakarlar. teknikleri vardır. 3. aydan sonra herhalde çok daha ciddi bir 3 aydan sonra direkt ciddi bir olguda bir şekil bozukluğu varsa bildiğiniz gibi yani ilk 3 ayda kafa çapı büyümesi aylık ortalama 8-10 milimetre. Sonraki süreçte de büyüme de yavaşlıyor artık ondan sonra. Büyüme de yavaşladıktan sonra bebeği bir pozisyonda yatırmak da çok zor olur. Ve bu şekil bozukluğu da kalıcı hale ve düzeltilemeyecek bir hale geldikten sonra da artık o hale kalır. Simetrik büyür. yani yatış bozukluğu, yani yatış şeklini değiştirmek aslında bu işin çözümü değil diyebilir Evet. miyiz? Tam olarak değil. Değil. Yani yatış şeklini değiştirmekle bir etkisi yok bunun. Etkisi yok. Burada yani tabii ki dediğim gibi kendi başına toparlayabilir eğrinin içerisindeyse klinik bu rakamlarla beraber evet orada yatış pozisyonu düzelir. Ama eğrinin dışında aşırı bir olgu, aşırı bir düzlük, aşırı bir alın asimetrisi varsa direkt bazı şeyleri değiştirmek gerekir. Peki nörolojik problem yapar mı bu tip problemler? Bununla ilgili okuduğum klinik araştırmalarda cerrahi olan bir kısımda evet bunun nörolojik bir problem yaratacağı için cerrahisini yapıyor pediatrik nöroşirurji hekimleri ya da plastik cerrahlar. Ama yatışa bağlı sütürler yani fermuarları açık olan bebeklerde net olarak bir şey yok. Bildiğim kadarıyla okuduğum klinik araştırmalarda olma ihtimalinde olduğunu söyleniyor. Çünkü beynin olması gereken büyüklüğünden bir tarafta basıklık ya da bir asimetri olduğu zaman olabileceğini ihtimal veriyor hekimler. İçeridekinin de şeklini bozuyor gibi. Peki Mehmet Bey, bize kaskı göstermiştiniz arada, şu anda da getirdiniz. Onlar ne işe yarıyorlar? Biraz kişiler yok scooter kullanırken takarım, motor kullanırken takalım gibi bebekler için güzel bir şey olabilir. Ne işe yaradığını, bebekler nasıl kullandığını bize gösterebilir misiniz? Tabii peki? ki. Yani burada tamamıyla yatışa bağlı şekil bozukluklarında ya da cerrahiden sonra hekimin istemesi doğrultusunda uygulanan bir ürün bu. Tamamıyla bebeğin asimetrinin olduğu tarafı total kontak tam tutarak olmasını, boşluğu, büyümesini istediğimiz tarafa doğru boşluklarını vererek, kafa çapı büyümesini de hesaplayarak içerisine koyarak uygulanan kişiye özel bir ürün bu. Bebeğe özel yapılıyor. Bebeğe özel Onun yapılıyor. sorununa bağlı olarak. Evet. Bazı durumlarda da cerrahiden sonra yine hekimler veriyor. Bununla mecburen Peki onunla gerçekten düzeliyor mu? %95 düzeliyor. Güzel bir 9 rakam. ay, 3 ile 6 ay, 3 ile 9 ay arasındaki olgularda başarı oranı %95'tir. 9 aydan sonra başarı oranı daha da düşer. Çünkü bebeğe kaskı takmak zordur. Diş çıkarma dönemi, farkında olduğu dönemler. Takma zorluluğundan ve kafa çapı büyümesi yavaşladığı için başarı oranı düşer. Peki bu kaskları planlarken, çizerken normal bebeğin 3 boyutlu bir tasarımı alınıp, çünkü belli bölgelerde basmalı, belli bölgelerde gevşek bırakmalı. Evet. Yani bu aslında standart bir, yani large, medium, small bir kask değil yani. Değil. Bunlar kişinin özel custom made yapılan ve bilgisayar tasarımlı şeyler anladığım kadarıyla değil mi? Eskiden biz bunları tabii ki ortez protez sektöründe alçıya alıp kalıbını çıkartıp ona göre uygulanıyor. Ama şu son 10 yıldır tamamıyla bir sistemle yapılıyor. Onu anlatmaya çalışıyordum. CAD/CAM sisteminde bildiğiniz gibi bilgisayar destekli ölçü alma, bilgisayar destekli dizayn etme ve bilgisayar destekli imalatla ilgili bir süreç. Tamamıyla bebeğin 3 boyutlu görüntüsünü alıp onu software'e aktarıp, bilgisayara aktarıp boşluklarını, kafa çapı büyümesini hekimlerin bize söylediği rakamlarla beraber programda koyup sonra kask imal ediliyor.
Kaç saat takıyorlar peki? Yani bebekler için saat ve Evet. kullanım süresi çok Evet. önemli. Literatürde tamamıyla bununla ilgili günde 23 saat deniyor. Bayağı. Evet, günde 23 Aynı diş saat. plakları gibi. Diş Evet, plaklarında evet. da öyle. Çünkü bu süreci tamamıyla bununla geçirmek zorunda ki kafa büyümesini, asimetriyi azaltmak üzerine gitmesi lazım. Ama klinik araştırmalar şöyle diyor, 23 saat takmak bir bebeğe çok zor. Evet. 20 saatin altına düşmemek aynı sonucu veriyor. Sonucu O veriyor. 4 saati gün içerisinde temizliğine, kıyafetine, havalandırmayı ayırıyor bebekler. Peki kaskı çıkardıktan sonra nüksetme gibi bir ihtimal söz konusu mu? Bildiğim kadarıyla burada tabii ki beyin o boşluk olan asimetrinin olduğu tarafa doğru gittikten sonra tekrar aynı tarafa yatsa bile eski haline dönmüyor. En azından gerçek bir çözüm sağlıyoruz. Sadece tek sıkıntı biz ailelerin hangi ara bu dönemde getirip o çocuğu fark Evet. etmemizle ilgili demek Evet, ki hocam. evet. Ben gerçekten bu konuyu çok dikkatli dinledim sizden. 2 tane benim de 6 ve 3 yaşında çocuklarım var. Belki de hiç görmedim ve hiç şahit olmadım diye bilmiyordum. Ama gerçekten çok önemli bir konu. Bir de burada bizim tabii ki Türk insanının alışık olduğumuz bir kafa şekli var. Yani hocam da daha iyi bildiği gibi Orta Asya kökenli genelde olduğumuz için kafamızın arka tarafı hafif düzdür. Brakisefali dediğimiz Evet. bir olgu hocam. Evet. Yani burada bu görüntü bize çok endişe ettirmiyor. Ya da çocuk buluğ çağına geldiği zaman, büyüdüğü zaman sosyal açıdan arkadaşların arasında çok bir problem teşkil etmiyor. Burada biraz daha kozmetik problemini yarın öbür gün büyüdüğü zaman sosyal açıdan da kendini rahat hissettirebilecek ya da bir güneş gözlüğü takarken bile asimetrik durmayacak bir olguya getirmek istiyoruz aslında biz burada. Doğru, Bu haklısınız problemleri hocam. yenmek için genelde bu tür uygulamalar yapılıyor. Vallahi çok güzeldi, çok akış anlattınız bize. Gerçekten hem seyircilerimiz sesi açmışlardır hem de ben de can kulağıyla dinledim açıkçası. Verdiğiniz bilgiler çok değerliydi. Çok teşekkürler Mehmet Ben Bey. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bugün bizlerle protez ve ortez teknikeri Mehmet Ateş beraberdi ve bizlere bebeklerdeki kafa şekil bozukluğunun nedenlerini ve çözümlerini söyledi. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.